Hepinize merhabalar. Bugün önümde gördüğünüz gibi tavuk, birkaç sebze, baharat ve bazı malzemeler var. Daha önce biz farklı tavuk köfteler yaptık. Bir iki tanesi gerçekten 10 numara oldu. Yani o kadar ki böyle çocuklar kapış kapış götürdü. O kadar güzel oluyor. Genel olarak bakıyorum bu tavuk köfteye karşı genel olarak hepimizde bir ön yargı var. Bunun sebebi hep böyle kuru kötü tavuk köfteler yiyor olmamız. Bugünkü birazcık böyle tavuk kebap da diyebileceğimiz güzel bir şey olacak. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, et fiyatlarının yükselmesiyle beraber sizlerden daha çok böyle daha ekonomik etler ve tavuklarla alakalı çok fazla talep geliyor. Ben de sizlerden gelen talepler üzerine bunları araştırıyorum ve buluyorum. Daha önce birkaç tane tavuk köfte tarifimiz var. Onları incelemenizi isterim. Özellikle bir tanesi muhteşem, içinde pirinç pilavlı olan gerçekten muhteşemdi. Şimdi bugünkünün de çok güzel olacağına inanıyorum. Şimdi önümde bayağı bir malzemesi var bu yemeğin ama rahat bulunabilen malzemeler. Ben listeyi aşağı açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan daha sonra bakarak tedarik edebilirsiniz. Şimdi 1 kilo tavuk butum var arkadaşlar. Bu tavuk but seçmemin sebebi köfte yağsız etten olmaz. Yani bunu göğüsten yapmayın. Kemiksiz, derisiz but eti kullanıyoruz. Onun dışında soğan, sarımsak, maydanoz, birazcık kapya biber, çok az galeta unum ve biraz da baharatım da var. Dediğim gibi net miktarlar aşağıda yazacak. Ben önce şu soğanı doğrayıcıya alıyorum. İsterseniz rende de yapabilirsiniz. İsterseniz küçük doğrayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Sarımsakları da aynı şekilde içerisine alıyorum. Şimdi bunlar biraz fazla çekilecek. Yani çok aşırı da öldürmeyin tabii. Şöyle başlayalım. Evet arkadaşlar. Bakın şu ayar, yani şöyle bıçakla inceltmişsiniz gibi bu ayar bizim için okey. Tamamen püre halde olduğu zaman açıkçası dokuya hiçbir faydası olmuyor. O yüzden de birazcık dişe gelmesi iyi olur. Yani şu kıvamlar benim için gayet ideal. Şimdi hemen arkasından kapya biberle maydanozları da koyacağım. Onları da çeksin. Evet, bunlar da bu şekilde benim işimi görür. Şu biraz fazla suyunu da sıkıyorum böyle. Bu şekilde fazla suyunu almadım. Öğüttüğümüz malzemeleri karıştırma kabında biriktiriyorum arkadaşlar. Şimdi tavukları da yine direkt çekeceğiz ama şu alt kısımlarında bazı şeyler olur. İşte bazı böyle kan pıhtıları, şöyle sinirler. Bir de şuralarda bakın böyle kıkırdak benzeri yapılar oluyor. Bu kısımları alıyoruz. Bunlar daha sonra kebabın içerisinde ağzımıza gelsin istemiyoruz. Şöyle elimizle kontrol ettikten sonra artık bunları şöyle bölüp içerisine alabiliriz. Şöyle çok doldurmadan ikişer yapacağım arkadaşlar. Bunları da burada tavuk kıyma haline getireceğiz. Evet arkadaşlar, bu şekilde şöyle tavuk kıyma şekline getirdik. Bunları da yine karıştırma kabımıza alıyoruz. Şimdi ben bütün tavuklar için aynı işlemi yapacağım. Ondan sonra devam edebiliriz. Hepsini çektim. Azar miktarlarda çekerseniz sıkıntı yok. Eğer etrafınızda bir tavuk kasabı varsa yapacağınız gün, hatta hemen eve gelmeden önce çektirebilirsiniz. Tavuk kıyması hiç beklemeye gelmez. Normal kıymadan da daha kötüdür. O yüzden de kendiniz çekmenizde her zaman için fayda var. Şimdi bu malzemenin üzerine bir 25 gram kadar galeta unu ve biraz da baharat ekliyorum. Bundan sonra bütün malzemeyi güzelce yoğuruyoruz. Şöyle bir 3-4 dakika kadar yoğurmak yeterli. Bütün malzemeler hepsi birbirine girsin. Bu noktada birazcık form kazanması için buzdolabına koyacağız. Bir yarım saat kadar buzdolabında dinlenecek. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdi ben ortalığı toparladım. Tavuk kebabımız biraz buzdolabında dinlenirken biz de bu arada bunun sosunu hazırlayacağız. Şimdi sos için malzemeler önümde. Ben yine detaylı şekilde aşağı açıklamalar kısmına yazmış olacağım inşallah. Şimdi ocağımızın altını yakalım. İçine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Bir tane orta boy soğanım var. Soğanı böyle çok aşırı ufaltmadan şöyle hemen bir 8 parça 10 parçaya
böldüm. Bu şekilde içine alıyorum. Sarımsakları da yine birazcık ufaltıyorum. Kapya biberler var. Biberleri de yine şöyle kavrulacak kıvama getiriyorum. Soğanları bir miktar kavuracağız. Soğanlar biraz renk aldıktan sonra sarımsakları da ekliyorum. Şu an ocağımın altı orta seviyede açık. Çok aşırı açarsanız sarımsaklar yanar. Böyle orta kıvam şu an için iyidir. Şöyle sarımsak kokusu ortalığı sardıktan sonra artık biberleri de ekleyebiliriz içerisine. Bu şekilde yavaş yavaş biberleri de kavuruyoruz. Bu tarifi bu sefer tavada yapacağım Ramazan olduğu için. Ama Ramazan'dan sonra nasip olursa bir kere de mangalda yapmam lazım. Bu mangalda uçar diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, artık biberler de renk değişmeye başladı. Şöyle renkleri birazcık hafif hafif kararsa daha da lezzetli olur yani. Birazcık böyle dışları yansa lezzeti artar. Çok az daha tutacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Evet, bu kadarı benim için yeterli. Ufak ufak dışında karamelize tabakayı yakaladıktan sonra üzerine burada 300 mililitre, yani aşağı yukarı 2 tane orta boy domates diyebileceğimiz domates püresi var arkadaşlar. Bunu da üzerine ekliyorum. 1 bardak kadar da su ekleyeceğim. Bu arada bu kabı da temizlemiş olalım. 1 bardak da su ekliyorum üzerine. Şimdi bu noktada artık tuzunu, karabiberini ve baharatlarını verebiliriz. Ben biraz tuz ekliyorum. Karabiber. Biraz da şöyle bizim ipek biber var arkadaşlar. Acı değil. Biraz da bundan ekleyeceğim. Şöyle yaklaşık olarak 1 tatlı kaşığı dolu dolu diyebilirim. Şimdi son olarak şöyle yaklaşık 1 çay bardağının 1/4 kadar elma sirkesi var. Bunu da üzerine ekliyorum. Karıştırıp yavaş yavaş kaynamasını bekleyeceğiz. Şimdi kaynayana kadar bu şekilde bekletiyoruz. Biraz sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sosumuz kaynadıktan sonra artık altını kapatabiliriz. Şimdi bu birazcık ılınsın. Normalde aslında böyle bir şiş vesaire gibi bir şey lazım ama ben şu an böyle hani şöyle bir şey bulabildim. Evet arkadaşlar, şimdi dinlendirdiğimiz kebap kıyması burada. Şimdi şöyle bir tane temiz bir şeyin, herhangi bir mutfak aleti olabilir. Yani ortası delik olursa pişmesi daha güzel olur. Çok kurutmadan pişirebileceğiz. O yüzden de ya bu şiş de olabilir. Benim tavuk şişlerim var aslında ama şimdi herkeste yoktur diye daha böyle uygulanabilir bir şey olsun istedim. Şöyle bir tane işte tabak olur. Tabak diyorum ya. Şöyle bir yemek kaşığı olur. Herhangi bir şeyin içerisine şöyle bir şekil verdikten sonra dışarı alıyoruz bunu. Bunun kaymasını sağlamak için birazcık ayçiçek yağı sürebilirsiniz benim yaptığım gibi. Yani şöyle göz kararı büyük bir ceviz gibi veya bir pimpon topu boyutunda yaptıktan sonra şöyle elimizle etrafından şekil veriyoruz. Ondan sonra da tekrardan çıkarıp, yani şöyle ortası birazcık boşluk olursa pişmesi bir tık daha kolay olacak. Yoksa isterseniz normal köfte gibi de yapabilirsiniz. Problem değil. Evet arkadaşlar, şimdi ben bütün hepsini aynı şekilde yapacağım. Ondan sonra artık pişirme evresine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ben bunları porsiyonladım. Şimdi bir taraftan artık bu da ılınmıştır diye düşünüyorum. Şimdi sosumuzu da alalım, hazır edelim. Bunu şöyle bir kabın içerisine aktarıyorum. İsterseniz direkt bunda da yapabilirsiniz. Şimdi bunu blenderla iyice böyle püre haline getiriyoruz. Evet. Sosumuz hazır arkadaşlar. Biraz sonra son dokunuşu yapmarken lazım olacak bize. Şimdi tavuk kebaplarımızı da dediğim şekilde ayarladık. Ben bunların formlarını şöyle elimle enden boydan birazcık şekillendirdim. Bu şekliyle hazır. Şimdi arkadaşlar bu tarafta benim şöyle büyükçe bir tavam var. Bunu birazcık ısıtıyorum. Şu az önce buna kullandığımız yağı şöyle bir gezdirelim. Şimdi bunları eğer ki döküm tavalarda yaparsanız muhtemelen yapışır. Döküm tavalarda bu tür böyle kıyma formundaki şeyleri pişirmek zor olur ve dışları yanar. Yağlı et olduğu için. O yüzden de bu tür tavalarda daha rahat edersiniz. Özellikle hani oluklu vesaire olursa bir tık daha iyi olur tabi.
Şimdi ben önden birazcık tavayı ısıtacağım. Ondan sonra orta ateşe alacağım. Yani bu tür böyle köfteler, özellikle yağlı köfteler yüksek ateşte pişmez. Düşük ateşte böyle çevire çevire, tavuk bir tık daha normal köfteden bir tık daha fazla olabilir. Yani orta ateş diyebileceğimiz ateşte pişirmemiz lazım. Evet, şimdi artık gücünü kısıyorum arkadaşlar. Yani benim 9 kademe ocağım, şu an 4. kademeye indirdim. Öyle düşünün. Şimdi artık bunları koymaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi artık pişmesini beklemeden tekrardan çeviriyoruz. Şimdi altını üstünü pişirmiştik. Şöyle yanlarını çeviriyorum. Dışları renk aldıktan sonra artık içleri pişmesi için iyice altlarını kıstım şu an. Bir ocağımı da kapattım hatta. Şimdi artık şöyle bakın, elimle kontrol ettiğim zaman eğer böyle hani kıyma gibiyse içi daha hala çiğdir. Eğer böyle dokunduğunuz zaman biraz lastik gibi sertleşmişse artık onlar pişmiştir. Evet arkadaşlar, köfteler tamam. Şimdi artık en son finalde hem böyle bunun bir sunumu var. Onu yaparken hem de tadımda görüşmek üzere. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Bak sana değişik bir şey yaptım. Sen seversin böyle ekonomik tarifleri. Hadi bakalım. Şimdi şunu kapatalım bak. Evet. Şimdi arkadaşlar, az önce ben bunda şöyle bir lavaşım da var. Bunu da birazcık ısıttım. Şu an artık bu iyi. Dur bakalım aman. Böyle Aman koysana. yanar. Cık, yok. Değil sen şimdi bırak. Bu işin bir şovu var. Ya, He? şimdi soğuyor. Soğumaz. Şimdi arkadaşlar bu sosu bizim üstteki kamerada oldu acaba. Şimdi bunun böyle sosunu döküyoruz. Üzerine de kebapları alıyoruz. Vay anasını. Evet Hacı Baba. Evet. Olay nasıl? Sen şimdi buna bir resim çek. Aslında bunda bir de bunun içine şöyle pilavı da döküyorlar ama ben o kadar domatesli falan filan hani çok istemedim açıkçası. Boş ver. Hani pilav sade ben daha çok severim. Sadece üzerinden birazcık karabiber. Şöyle. Evet hacım. Pilavı ayrı mı yiyeceğiz? Ya yanında normalde bunlar hani beraber yeniyor ama ben çok domates sosuna bulansın istemediğim için al. Evet. Haydi bismillah diyelim. Oh. Oo bak. Bak bu güzel. Nereden anladın güzelliğini? Nereden söyle bakalım. Ben biliyorum da takipçiler de öğrensin. Bak nereden anladım ben güzelliğini? Hı. Dağılmıyor. Evet. Tavuklu olan böyle köfteler dağılır. Dağıldığı zaman canım sıkılıyor. İşte arkadaşlar burada but kullandığımız için yağlı kıyma ve hani diğer yancılarıyla beraber kurumuyor. Ben şimdi az önce birazcık ucundan da tattım doğrusunu söylemek gerekirse. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle biraz da sosundan alalım ekmeğin içine. Evet Hacı Baba. Şöyle müsaadenizle. Üstü harika olmuş. Arkadaşlar gerçekten nefis. Tavuk için muhteşem. Gerçekten söylüyorum, çok güzel. Yani şimdi bazı şeyler hani dedim ya, bizim tavuk köfteyle aramızda bir duvar var, niye bilmiyorum. Yani çevremdekilerle de konuştuğum zaman tavuk kıyması deyince ya falan yapıyorlar. Ben bunu hep bu kötü yenmiş tavuk köftelere bağlıyorum. Yani bir travma oluyor o böyle kuru kuru dağılan köfteler. Arkadaşlar bu kesinlikle öyle bir köfte değil. Bu baya normal bildiğimiz iyi bir köfte kıvamında bir köfte. İçerisindeki soğan yoğunluğu hani o köfte hissiyatını veriyor. Yani buna şimdi kebap şekil olarak belki kebap ama aslında bir tavuk köftesi. Ama bu domates sosu falan çok iyi tamamlıyor ve böyle lavaşın arasına da açıkçası çok güzel gitti. Dört dörtlük. Evet bence de. Bence de öyle yani. Yani bu yapılır. Devamı da gelir bunun. Evet. Çok lezzetli yiyebileceğiniz bir tavuk köfte. Şimdi arkadaşlar babam diyor ki bu ara çok böyle ekonomik takılıyorsun. Yani bu tamamen sizlerden gelen istek üzerine. Hani biraz daha bir de şimdi biz Ramazan öncesinde çekiyoruz bu videoları ama
muhtemelen Ramazan'da izleyeceksiniz siz. O yüzden de hani biraz daha böyle herkesin yapabileceği tarifler olsun istiyorum ve biraz daha nispeten kolay. Hani oruçluyken de böyle çok fazla uğraştırsın istemediğim şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Yani bu bence güzel, pratik bir tarif. Hacı bunun köfteleri, içindeki etleri daha böyle kuşbaşı gibi. Onu ben kendim çektim baba şeyde. Ama işte Çok aşırı tabii böyle kum gibi çekmiyorum. Hiçbir onun şeyi içi kum gibi güzelliği o çekmedim. işte. Bu kuşbaşı gibi olmuş. Evet, zırh kıyması gibi içindeki. Aslında işte kebap denmesinin bir yerde sebebi de o. Eyvallah. Evet, o yüzden tavuk kebap diyorlar buna. Bir de hacım ortası bunların delik. Bak, o da suluk almasını ve çabuk pişmesini sağlıyor. Aynı bunu böyle şişe dizer gibi diziyorsun, sonra çıkarıyorsun şişten. Tamam mı? O ortası açık kaldığı zaman arkadaşlar orada tabii sıcak hava geziyor ve içeriden yine pişmesini sağlıyor. Bu arada çabuk piştiği için içi daha sulu bir köfteniz oluyor. Yani buna gerçekten kefilim. Çok güzel oldu ve hiçbir şekilde hani ya Mustafa abi bunu bize niye gösterdin falan diyeceğinizi düşünmediğim bir yemek. Bence yapın, bana dua edersiniz. Evet. Değil mi Hacı Baba? Ben ettim. Eyvallah, Allah razı olsun. Vallahi güzel, doyurucu da. Evet, evet. Bence de Harbiden her doyurucu. şeyle güzel, çocukların da seveceğini düşündüğüm bir yemek oldu. Var mı hacım demek Senin istediğin? çocukları birazcık acılı. Biraz karabiber acısı. Ama Benim işte benim seninkiler- karabiber birazcık acı arkadaşlar. O yüzden de Seninkiler pek sevmiyor bunu. evet, yani aslında öyle çok hani ipek biber koydum. Çok hafif. Belki dediği gibi babamın şey olabilir ama siz artık tamamen acısız yaparsanız hiç sorun olmaz. Vallahi Mustafa harika olmuş. Bunu sofraya böylece Aynen. Aynen. Böylece koy, tabağına al, yanına pilavın üzerine al, yanına al. Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Vallahi çok güzel. Çok güzel yani.